Geliriniz giderinizden az olduğunda kazanmış sayılır mısınız? Veya en azından elinize bir şeyler geçtiğini düşünür müsünüz? Muhtemelen Ukrayna son günlerde Kursk'ta Pirus Zaferi kutluyor. Hazırladığımız 3 videoyla durumu takip ediyoruz. Bu sorulara ve cevaplarına gelin birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik beklenmedik harekatı yani Kursk operasyonu savaşın gidişatı açısından büyük yankı uyandırdı. 6 Ağustos günü Ukrayna ordusu Rusya topraklarına sürpriz bir saldırı düzenleyerek tüm dengeleri sarstı. Kursk operasyonu önemli. Çünkü Rusya cephede hazırlıksız yakalandı ve Ukrayna'nın bu harekatı önceden titizlikle planladığı anlaşıldı. 80 yıl aradan sonra ilk kez Rusya topraklarına girilmesi tarihi açıdan da önemli bir olay. Şimdi Ukrayna neredeyse bir aydır Rusya topraklarındaki varlığını sürdürüyor. Ancak işler uzaktan bakıldığı gibi olumlu değil. Çünkü verilen kayıplar kazanılan karları dengelemedi. Rusya neredeyse Donetsk'in tamamını ele geçirecek kadar ilerledi. Putin'in tavrını doçent doktor Merve Suna Özel Özcan detaylarıyla anlattı. Psikolojik bir hamle olarak bu esasında Rusya'ya yapılmış bir adım. Hem askeri hem de psikolojik. Özellikle psikolojik boyutu önemli çünkü ani bir saldırıydı. Fakat Rusya bu psikolojik hamleyi büyük ihtimalle çok hissetmedi. Çünkü 17,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyada 1000 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Kursk'ta ele geçirilen. Şimdi bu Rusya açısından çok böyle psikolojik ya da dış politikada etkilerini hissedeceği bir hamle olmadı ki biz özellikle devlet başkanı Vladimir Putin'in hem Azerbaycan hem de çok yakın bir zamanda Moğolistan'ı ziyaretini gördük. Peki son günlerde neler yaşandı? Rusya Donbas bölgesindeki ilerlemesini sürdürdü. Hatta son haftalarda Rus güçleri Donetsk'in 60 kilometre doğusundaki Pokrovsk şehrine doğru ilerliyor. Bu ilerleme aslında Ukrayna'nın Kursk'u işgal etmesinin bir sonucu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından onaylanan operasyon Rus birliklerini bu cepheden uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Ancak öyle olmadı. Şimdi Ukrayna burada ilerlemesini sağlıyor ama Ukrayna'nın şunu düşünmesi gerekiyor. Siz bir savaşa girdiğinizde en temel ihtiyacınız sizin lojistik anlamda güçlü bir şekilde ilerlemeniz, aynı zamanda askeri olarak da bunu destekliyor olmanız. Yani bir insan gücü ihtiyacı var bu savaşta. Lojistik ihtiyacı var bu savaşta. Ukrayna ne kadar derinlere giderse Rusya toprakları içerisinde lojistik ve ikmal o kadar daha zorlaşacak. Eğer bölgeyi tam anlamıyla kontrol altına alamazsa ki maalesef son dönemde biz bunu görüyoruz. Rus güçleri Pokrovsk cephesinde daha da yoğunlaşırken Kursk bölgesine de asker kaydırdılar. Rusya son günlerde Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi saldırıda elde ettiği kazanımları geride bırakacak kadar büyük ilerlemeler kaydetti. Rus kuvvetleri Ukrayna ordusunun kullandığı önemli bir lojistik merkez olan Pokrovsk şehrine sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. Önemli bir tren istasyonuna ve ana yollara ev sahipliği yapan Pokrovsk, Ukrayna'nın doğu cephesindeki birlikleri için önemli bir ikmal ve takviye noktası. Kiev'deki analistler ülke ordusunun ciddi bir yanlış hesaplama yaptığı kanaatinde. Sebebi ise şu: ordunun doğu cephesini takviye etmek yerine Kursk'a asker göndererek Pokrovsk ve diğer önemli Ukrayna şehirlerini savunmasız bırakmak. Askeri uzman Mihailo Jirohov, Pokrovsk'u kaybedersek tüm cephe hattı çökecek diyor. Belki biz çok yakın bir zamanda Rusya'nın Pokrovsk'u ele geçirip daha güney toprakları Ukrayna coğrafyası içerisinde ineceğinden de bahsedebiliriz. Çünkü Kursk'ta başlatılan bu hamlenin bir sonraki adımının işte bir pazarlık, bir müzakere konusuna gelmesi gerekirken biz Rusya'nın bölgeye askerlerini özellikle Donbas'tan ziyade Afrika, Sibirya, Kaliningrad gibi farklı coğrafyalardan kaydırdığını biliyoruz. Ve bu ne demek oluyor? Rusya, Ukrayna'da elde ettiği toprakları bırakmayacak. Ele geçirdiği o bölgeleri kesinlikle terk etmeyecek ve bu savaşı mümkün olabildiğince ilerletmeye çalışacak. Hatta biz şunu da düşünelim. Eğer Pokrovsk düşerse, bu bölgeden bahsediyoruz, daha güneye ilerlerse bu savaş, o zaman bunun bir sonraki aşaması bizim için belki Transdniester olacak. Pokrovsk, cephe hattına tedarik sağlamak için kullanılan önemli bir demiryolu güzergahına ev sahipliği yapıyor. Son günlerde sivillerin tahliyesi bu güzergahtan ilerliyor. Şehir başka bir kasaba olan Monorat'ın yanında. İki yerleşimin toplam nüfusu savaş öncesi 100 binin üzerindeydi ama savaş sebebiyle kentler boşaldı.
Donetsk bölgesinin o civarda Ukrayna kontrolünde kalan son büyük şehir ikisi. Pokrovsk Muharebesi aslında Ukrayna'nın aylarca süren kanlı çatışmalar sonrasında Şubat ayında kaybettiği Avdiivka Muharebesi'nin devam niteliğinde. Haftalardır Ukraynalı sivillerin Pokrovsk'tan toplu tahliyesi devam ediyor. Binlercesinin ayrıldığı söyleniyor. Peki sorulardan biri şu: Rusya'nın ilerlemesi nasıl hız kazandı? Pokrovsk uzun zamandır Rusya'nın temel hedeflerinden biri. Aylardır askeri güçleri yavaşça ona doğru ilerliyor. Uzmanlar Moskova'nın merkez ordu grubunun yaklaşık 1/3'ünü, yani yaklaşık 30.000 askeri saldırıya ve savaşa en hazır yedeklerine konuşlandırdığını düşünüyor. Rusya geçtiğimiz günlerde önce Novohrodivka kasabasını ele geçirdi. Ukraynalı milletvekili Mariana Bezuhla sessizliğini koruyamadı, isyan etti. Çünkü aktardığına göre Novohrodivka'nın önündeki siperler boştu ve nüfusu 20.000 kişi olan şehirde Ukrayna ordusundan tek bir asker bile yoktu. Güçleri sayıca ve personel bakımından yetersiz olan Ukrayna ordusunun Pokrovsk'un savunmasını güçlendirmek amacıyla Novohrodivka'dan çekildiği düşünülüyor. Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Ukrayna komutanlığının çekildiği bölge savunmasının olası kayıplara değmeyeceğini düşünmüş olabileceğini öne sürdü. Ukrayna güçleri mevzilerine saldırmak için gönderilen Rus piyadelerinin dalga dalga ilerlediğini bildiriyor. Bu ilerlemede zırhlı araçlar çok az kullanılıyor. Bu da savaş alanında hedef alabilecekleri pek bir şeyleri olmayan Ukrayna tanklarının ve topçularının işini zorlaştırıyor. Rusya ayrıca güçlü süzülme bombaları kullanıyor. Haliyle bu durumda Ukrayna'yı topçu ateşi başladığında birliklerini dağıtmaya ve hatta bazen cephe hattından çekilmeye zorluyor. Gelelim Ukrayna'nın Kursk saldırısının durumuna. Öncelikle şunu söyleyelim: sınır ötesi harekatının ilerlemesi geçen hafta önemli ölçüde yavaşladı. Ukrayna'nın Rusya içinde ele geçirdiği en büyük yerleşim birimi olan Suca'nın nüfusu yaklaşık 5.000 kişi. Hatta bu sayı Rusya'nın bu hafta başında ele geçirdiği Novohrodivka yerleşim biriminin nüfusundan 3 kat daha az. Yani Rusya yine karlı durumda. Pokrovsk'un düşmesi Rusya'nın tüm Donetsk bölgesini ele geçirmesiyle sonuçlanacak büyük bir gelişme olarak görülüyor. Ukrayna ordusu silah ve mühimmat eksikliği nedeniyle de zor bir durumda. 50'li yaşlardaki erkekler bile cepheye çağrılıyor. 40-50 yaş civarındaki Ukraynalılar da artık cepheye gönderiliyor. Yani Ukrayna'nın mesela Kursk üzerinden konuşacak olursak, birincisi ikmal konusunda, lojistik konusunda belli sorunları ortaya çıkacak. İkincisi ise asker sağlama noktasında, ki asker sağlama noktasındaki sorunları görüyoruz. Rusya elinde inanılmaz bir asker potansiyeliyle hareket edebiliyor. Dediğim gibi sadece işte kendi askerleri değil, aynı zamanda Afrika'dan da asker kaydırabiliyor bölgeye. Fakat Ukrayna için bundan bahsedebiliyor muyuz? Maalesef bahsedemiyoruz. Batı medyası bütün bu olanları bir kumar olarak ele aldı. Washington Post, Ukrayna'nın Rusya'daki kumarı Moskova'nın doğuya yönelik saldırısını yavaşlatmadı başlığı attı. Analistler oyunun sonunun ne olacağının, Kiev'in kumarının işe yarayıp yaramayacağının henüz belli olmadığını söylüyor. Bir de işin sonu için şöyle bir kanı var: Rusya işgal ettiği yeri elinde tutar ama Ukrayna bunu sağlayamaz. Peki Ukrayna'nın amacı gerçekten şantaj veya takas olabilir mi? Ukrayna saldırısının hangi stratejik hedefi güttüğünü ve sürdürülebilir olup olmadığını anlamak kolay değil. ABD Kongresi'nde kendilerine yardım musluklarını açan siyasetçilerden büyük alkış aldıkları düşünülüyor. Ancak Kursk bölgesi içerdiği kaynakları itibarıyla Ukrayna'ya stratejik bir avantaj sağlayacak özelliğe sahip değil. Rus ordusunun Dnipro istikametindeki saldırı hazırlığını geciktirmek ya da yavaşlatmaya yönelik bir hamle olarak düşünülmesi halinde ise amacına ulaştığı şüpheli. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve yakın çevresinin şu ana kadarki açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla Kiev yönetimi Kursk'ta ele geçirdiği toprakları bir tampon bölge oluşturmak için değerlendirmek niyetinde. Daha ileri bir tarihte kurulacak müzakere masasında bu topraklar ve burada rehin ve esir alınanlar da pazarlık unsuru olarak kullanılabilir. Çünkü saldırının 10. gününden itibaren Ukrayna ordusunun giriştiği eylemler tampon bölge oluşturma maksadını doğrular nitelikte. Muharebe alanı Ağustos'un son günlerinde Kursk kentinin 40 kilometre batısındaki Kursk nükleer santrali yakınlarındaydı. Rusya'nın nükleer doktrini kapsamında belki bir adım atmaya çalıştığını da yorumlayabiliriz. Çünkü savaşın ilerlemesi, Rusya topraklarına taşınması, sürekli olarak bir nükleer tehdit üzerinden hareket edilmesi, Rusya'nın acaba nükleer doktrini kapsamında hareket edip nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin de bir ne yapıyorlar? Nabız yoklama gerçekleştiriyorlar. Yani burada da devam eden savaş süreci o kadar böyle karmaşık bir hal almış durumda ki, bu karmaşıklığın içerisinden çıkmak için uzlaşının sağlanması gerekiyordu.
Ama bu uzlaşının kapıları da maalesef en son işte Kursk'la birlikte sona erdi. Rusya santrali korumak için bölgede derin savunma hatları oluşturuyor. Rusya'nın elektrik ihtiyacını karşılayan nükleer santraller arasında 4. sırada yer alan Kursk nükleer santralinde çalışır durumda 2 reaktör bulunuyor. Bu yüzden santral Putin için önemli. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kursk nükleer santraline insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini aktarıyor. Detayları Merve Hoca anlattı. Zelenski'nin müzakere masasına ya da uzlaşma masasına oturmasında Kursk'taki nükleer santral için de bu takas mantığını kullandığını düşünecek olursak bu esasında biraz böyle kazan kazandan ziyade sıfır toplamlı bir politika olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü buradaki en ufak bir sorun maalesef karşılıklı yok oluş gibi bir gerçeği bizim karşımıza çıkaracak. Yani nükleer santraller sadece enerji üretmez. Nükleer santraller aynı zamanda çok büyük caydırıcı alanlar yaratır. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova'ya göre bu saldırıların amacı şantaj. Putin de nükleer olayına karşı oldukça tepkili. Rus lider benzer bir şekilde cevap verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz sözleriyle Kiev ve müttefiklerini uyardı. Nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları tehlikeli terör eylemleri şeklinde nitelendirdi ve her zaman dile getirdiği nükleer silah konusunu yineledi. Rus devletinin varlığına tehdit olursa nükleer silah kullanacağız. Burada Avrupa'yı genellemesi önemli. Çünkü Kiev'in arkasında ABD ve Avrupa var. Ukrayna'nın askeri anlamda belki en önemli eksiği şunu da düşünmemiz gerekiyor. Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle ilerliyor olması ve askeri teçhizatın da batıdan sağlanıyor olması. Buradaki temel sorun aslında şu şekilde düşünülmesi gerekiyor. Evet, Ukrayna'nın bugün devam ettiği toprak bütünlüğünü koruma girişimi var. Yani egemen toprakları üzerinde Rusya'nın ilerleyişini görüyoruz. Fakat Ukrayna bunu savunurken Batı'nın desteğini ne kadar alıyor? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Çünkü buradaki bence en önemli konulardan bir tanesi Ukrayna'daki askeri sistem ya da askeri yapının yeteri kadar ne diyelim artık burada hem savunmayı hem de Kursk'u düşünürsek saldırıyı desteklemiyor olması. Bunun çok yakın bir örneği var. F-16'lar. Şimdi hatırlayalım, F-16'lar Ukrayna'ya verildi ama verildiği an biz şunu düşündük. Bu uçakları kim kullanacak? Bu uçakların bakımı nasıl yapılacak? Çünkü Batı'nın genel yaklaşımı ya da NATO üyelerinin genel yaklaşımı şu şekilde: biz Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlarız fakat bu askeri teçhizatı Ukraynalılar kullanacak ya da bölgedeki askerler kullanacak. Yani Batılı askerler kullanmayacak diyorlar. İyi de siz bu kadar önemli bir silah Ukrayna'ya veriyorsunuz fakat bunun nasıl kullanılacağı, nasıl işte uçurulacağı, bakımının nasıl yapılacağını maalesef bilmiyorlar. Putin Kursk saldırılarını küçümsüyor ve pek ciddiye almıyor. Söylemleri bu yönde. Ancak konu nükleer olunca tepki ortada. Cephede durum böyleyken Ukrayna için iç gündemde hayli yoğun. Ukrayna savaşta kritik bir durumda olmasına rağmen kabinede kadroların yaklaşık 1/3 oranında değişikliğe gitti. Zelenski öncesinden büyük bir değişiklik planladığının sinyalini vermişti. 4 Eylül günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın yeni enerjiye ihtiyacı olduğunu ve bunun diplomasiyi de içerdiğini söyledi. Bu değişiklikler arasında en çok ses getiren isimlerden biri ise Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleban'ın istifasını sunması oldu. Kuleban'ın ofisten çıkışı el yazısıyla yazılmış bir notla duyuruldu ve Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine devam eden saldırıları sırasında gerçekleşti. Şimdiden yerine geçecek isimse belirlenmiş görünüyor. Düşünülen ismin Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sybiha olduğu telegram mesajları yoluyla duyuruldu. İstifa eden isimler arasında silah üretiminden sorumlu Stratejik Sanayiler Bakanı Alexander Kamşin de vardı. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan kararnamede ekonomiden sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Rostislav Şurman'ın da görevden alındığı belirtildi. Ukrayna parlamentosu istifaları kabul etti. Özellikle iç politikada skandallar, yolsuzluklar böyle had safhaya çıkmış durumda. Hatta çok yakın bir dönemde bir bakanın eşinin paylaşımı vardı. İşte böyle pahalı markalarla yapmış olduğu bir fotoğraf üzerinden pek çok eleştiri geldi. Şimdi insanların bir kısmı cephede savaşıyor, bir kısmı lüks içinde yaşıyor algısı ne yapıyor? Toplumu biraz daha böyle sorunların farklı boyutlarına odaklıyor. Çünkü sıkı yönetimle birlikte ülkede mesela bugün eğitimin başladığı günlerde, işte onlarda da ders dönemi başladı ve çok zor şartlarda eğitime devam eden çocuklar var. Bir yanda da toplumdan sanki uzak gibi görülen farklı kareler gösteriyor. Şimdi biraz geçmişe bakalım ve olanları bu şekilde yorumlayalım.
Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ni hedef alan Barbarossa Harekatı Temmuz 1941'de başlamış ve aynı yıl Aralık'ta tamamlanmıştı. Almanlar 1.600.000 kilometrekare Sovyet toprağını ele geçirip 4,5 milyon Sovyet askerini öldürerek, yaralayarak ya da esir alarak savaş dışı bırakmalarına rağmen ne bu operasyon neticesinde ne de takip eden 1942'de stratejik hedeflerine ulaşabildiler. Leningrad, Stalingrad, Moskova kentleri ile Kafkas petrolleri Alman ordusunun eline geçmediği gibi muharebelerdeki Alman zaferleri de kalıcı ve sürdürülebilir olmadı. Fransa İmparatoru Napolyon'un yine Haziran 1812'de başlayıp Aralık'ta sona eren Rusya seferinde kaderi farklı olmamıştı. Üstelik Napolyon haleflerinden farklı olarak Moskova'ya kadar ulaşmasına rağmen zaferi bir bozguna dönüştü ve tahtını yitirmesine yol açtı. Sonuca gelecek olursak, Ukrayna bugün Batı'nın sağladığı silah, mühimmat hatta paralı askerlerle savaşı uzatabilir ve Rusya'yı meşgul ederek zayıflatabilir. Ancak mevcut durum Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlayacak askeri güce sahip olmadığını ortaya koyuyor. İngiltere'nin sağladığı o askeri teçhizatların Rus topraklarında kullanılmasını istemediğini biliyoruz. Bunun temel nedeni eğer bu araçlar kullanılırsa, bu silahlar kullanılırsa doğrudan Rusya ile karşı karşıya gelebilecekleri bir durumu yaratmak istemiyorlar ki bu gayet mantıklı. Çünkü bunun bir sonraki adımı nedir? NATO ile Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelebileceği bir süreçten bahsedebiliriz. Rusya Kursk'taki ilerlemeyi bir şekilde durduracak. Yani durdurmaması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bunu dediğim gibi çok da böyle ön plana çıkarmıyorlar politikalarında. Fakat Rusya buradaki süreci durdururken aynı zamanda Ukrayna'daki kazanımlarından da vazgeçmeyecek. Kursk'la alakalı olarak buradaki yaklaşım büyük ihtimalle çok yakın bir zamanda biz bölgede şunu göreceğiz. Hatta yavaş yavaş başladı. Tıpkı Moskova'ya Napolyon'un ulaştığı gün şehrin ateşe verilmesi gibi Kursk'ta da maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Çünkü Rusların genel yaklaşımı gerçekten eğer kendi kazanamıyorsa bunu lehine çevirmek için biraz yok etme mantığıyla hareket etmeleri. Moskova'da o yangın 3 gün sürmüştü neredeyse. Kursk'ta da eğer bölgeyi kontrol altına alacaklarsa biz maalesef buna benzer bir durum görebiliriz. Kursk Muharebesi ABD-İngiltere ikilisinin beklentilerini karşılayacak şekilde savaşı uzatıyor, diğer cephelerde ibrenin Ukrayna aleyhine dönmesine yol açabilecek unsurları da bünyesinde barındırıyor. Peki sizce Kursk mücadelesi bir Pirus zaferi mi? Geliriniz giderinizden az olduğunda kazanmış sayılır mısınız? Veya en azından elinize bir şeyler geçtiğini düşünür müsünüz? Muhtemelen Ukrayna son günlerde Kursk'ta